Notebook incelemelerinde biliyorsunuz ki her zaman oyuncu notebooklarını incelemiyoruz. Bazen de böyle genel hafifliğe hitap eden, daha taşınabilir olduğunu düşündüğümüz ürünleri inceliyoruz. Bugün de tam bu ürünlerden bir tanesiyle karşınızdayız. Asus ZenBook S14 3. nesil 2026 model bir laptopla karşınızdayım. Dikkat ettiyseniz ürün ismini söylerken 3. nesil dedim, 2026 dedim. Bunun sebebi şu, çünkü geçmişte de aynı model koduna sahip ZenBook serileri var. Bunu kafa karıştırmamak için, ürünü daha net anlayabilmeniz için söyledim. Ürün bize vatandan geldi. Peki videonun başında oyuncu notebook olmadığını söylemiştim. Şimdi teknik özelliklerle bu dediğimi destekleyeceğim. İşlemcimiz Intel Core Ultra 9 386H. Maksimum 4.9 GHz hıza çıkan bu işlemci, toplamda 16 çekirdekli bu işlemci Intel'in en son çıkarttığı işlemcilerden bir tanesi. Intel'in 2026 yılının hemen başında mobil işlemci ailesine sunduğu işlemcilerden bir tanesi. Hatta en güçlülerden birisi. Günümüzde yapay zeka kullanımında arttığını varsayarsak işlemciden bahsederken yapay zeka konusunda da harici bilgiler vermemiz gerekiyor. Ultra 9 386H yapay zeka tarafında NPU olarak 50 TOPS'a kadar işlem gücü sağlıyor bize. Ekran kartı kısmına geldiğimizde işte burada en ayırıcı noktaya geliyoruz oyuncu notebook olmadığına dair. Intel'in dahili grafik kartını kullanıyor. 14 inç 2880x1800 çözünürlükte. OLED panel bir ekranımız var. 16 iyon en boy oranı, 0.2 ms'lik tepki süresi, 120 Hz'de yenileme hızı sunuyor bize. Ekran parlaklığımız ise 1100 nit HDR, %100 DCI-P3 renk gamı ve birebir kontrast oranının yanında VESA sertifikalı HDR gerçek siyah 1000 standardına sahip. Pantone onaylı bir ekranımız var. Mavi ışık filtresi gibi filtreleri de mevcut. Oldukça dolu bir ekran olduğunu ve üst seviye kaliteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekranımız dokunmatik değil. Kapağı kaldırdığımda 32 GB'lık DDR5 RAM'leri görüyoruz. Dahili RAM'lerle geliyor. Ekstradan bir RAM slotu da yok. Yani bu notebook'ta yükseltme seçeneği yok. Hemen yanında Gen 4 1 TB M.2 SSD bulunuyor. Samsung'un PM9C1B modeli SSD olduğunu gördüm. SSD'nin okuma yazma hızlarını hemen yan tarafa ekliyorum. 7000'e 5600 okuma hızı gösteriyor SSD. Arka kapağı açtığımızda benim dikkatimi çekti. Muhtemelen sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kocaman bir bataryayla karşılaşıyoruz. Aslında 77 Watt saatlik bir batarya. 4 hücreli lityum iyon bir bataryası var. Bu tarz notebooklarda oyun performansı beklentisinin dışında batarya performansını çok soruyorsunuz. Bununla alakalı normal bir kullanıcı gibi test ettim. Şimdi onları söyleyeceğim size. Dengeli modda %50 ekran parlaklıkta ayarlıyken notebook bana ilk olarak 5 saatlik bir kullanım ömrü gösterdiğini gördüm. Ardından ekranı sürekli açık tuttum ve YouTube'da bir şeyler izlemeye başladım. Ve ortalama 1 saat 40 dakika sonra bana 3,5 saatlik bir pil kullanım süresi olduğunu söyledi. Yani ortalama 5 saatte başladık, 1,5 saat sonra 3,5 saate düştük. Genel kullanımda ortalama 4,5 saat kullanabileceğimizi düşünüyorum bu notebook. Az önce söylediğim ayarlarda, yani dengeli modda ve ekran parlaklığını %50'ye getirdi. Yani bu batarya konusu bu tarz notebooklarda yine dediğim gibi bence önemli. Alacak kişiler bu batarya ömrüne bakıyorlar. Asus ZenBook S14 OLED fiziksel olarak da taşınabilirliğe ön planda olduğunu söyledim ve şimdi baktığımızda 1,19 santim kalınlığında. Ultra ince bir yapıda açıkçası. Ve ağırlık olarak da 1 kilo 200 gram. Gerçekten elde yokmuş hissi var taşırken. Ürünün boyutlarına baktığımızda neredeyse tablet boyutunda diyebiliriz. Ve sağ ve sol tarafında bulunan portlarına baktığımızda 2 adet Thunderbolt 4 girişi bulunuyor. 1 adet USB 3.2 tip A portu bulunuyor. 1 adet 3.5 mm combo ses girişi ve 1 adet HDMI 2.1 portu yine bulunuyor. Sadece bir tane USB portu olması benim hoşuma gitmedi. Onun dışında zaten artık günümüzde tip C portları oldukça yaygınlaşmaya başladı. Gerek PC kasalarında gerekse notebooklarda oldukça fazla karşımıza çıkmaya başladı. Kablosuz tarafa baktığımızda Wi-Fi 7 standardını karşılıyor. Bluetooth 6.0'da yine destekliyor. Klavye detaylarına geçecek olursak arkadan aydınlatmalı ciklet klavyesi bulunuyor. Kullanırken nasıl bir ses aldığını size gösteriyor. Klavyenin 1.1 mm tuş mesafesi var. Touchpad'e baktığımızda ise hassas dokunmatik yüzey ve parmak izlerini de tutmuyor. Klavye tuş diziliminde Windows'un Co-Pilot tuşu da yine mevcut. Tam ortada Full HD bir kamerası var. Bunun da yine performansı size hemen gösteriyorum. Şu an notebook'umuzun kamerasından size sesleniyorum. 1080p 60 fps çekiyor kamera. Mikrofon da aynı şekilde yine bilgisayarın kendi mikrofonunu kullanıyorum gördüğünüz gibi. Notebook kameralarında en fazla 1080 çözünürlükte kullanılıyor. Yine bu notebook'ta bu mevcut. Umarım faydalı olmuştur bu kamera testi. Cinebench 2024 Multicore testi yaptığım ilk olarak 904 skoru elde ettim.
Ardından single core yaptım. Orada da 122 aldım. 3D Mark Time Spy testi de yaptım bunun arkasından. CPU skoru 11.594 oldu. Grafik skoruna baktığımızda başta dediğim gibi harici bir grafik kartı olmadığı için düşük bir skor aldı. 2982 skorunu elde ettim orada da. Ortalama çıkan skor ise 3355 oldu. Evet, şimdi izninizle notebook'ta birkaç tane oyun indirdim, uyumlu olduğunu düşündüm. Onların da size yine aldığı performansları göstermek istiyorum. Euro Truck Simulator 2'yi yükledim. Bu notebook'a uygun olduğunu düşündüğüm için öncelikle ayarlarımı göstermek istiyorum. Sistem, seçenekler. Grafik kalitemiz yüksekte. 2K'da oynuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi oyunu oynayıp değerlerden bahsedeceğim size. Herhangi bir drop vesaire yerse ekran ayarlarımı değiştireceğim. Bunu da size söyleyeceğim. Yani notebook bir oyuncu notebook'u değil gördüğünüz gibi. Ama yine de aldım. Basit birkaç oyunu oynayacağım diyenler için de göstermiş oluyorum. Fan sesim videoya geliyor mu bilmiyorum. Ama fan sesimiz normal. Afaki dönen bir fanı yok zaten. Değerlere geldiğimde bir şey belirteceğim. Yine geçtiğimiz videolarda olduğu gibi bir şey daha belirtmiş olacağım. Değerlere gelince biraz oynayalım. Şöyle içeriden kullanalım ya. Alışkın değiliz. Şöyle sağa sola bakabiliyor muyduk? Evet, bakabiliyoruz aynalarımıza. Tırı değiştirdim. Mercedes'e geçtim. Gördüğünüz gibi böyle daha güzel bir altın sarısı, böyle koyu bir sarı renkte. Bak bu tırı hiçbir yere vurmayacağım. Söz. A few moments later. Hayır. Belli bir süredir oyunun içerisinde geziyorum. Değerlerimi de oldukça stabil halde tutmaya çalıştım. Arada bir tırı değiştirdim vesaire. Şimdi değerlerden bahsedebiliriz. İşlemcimiz Ultra 9 386H demiştik. %7-8'ini kullanıyoruz maksimum. Aha, tırı çarptı. Dahili ekran kartımızın %99'unu kullanıyoruz. RAM'imizin ortalama 18 GB'ını kullanıyoruz. Mevcutta 51 FPS görüyoruz. Yani böyle 48-50 arasında gidip geliyor. Oyunun içine dışına girdiğimiz zaman FPS'ler fark ediyor. Minimum 35 FPS görmüşüz. Maksimum ise 54-55 FPS görmüşüz. Şimdi buradaki işlemcinin sıcaklığını buraya ekrana yansıtamıyorum. İşlemci çok yeni olduğu için işlemci sıcaklığını alt tab yaparak göstereceğim. AIDA 64 üzerinden. Gördüğünüz gibi işlemcimiz 62 derece. Oyunda herhangi bir kasma, donma yaşamadım ama dediğim gibi zaten hani bu notebook bir oyuncu notebook değil. Yani FPS değerlerini size ben bilgi amaçlı gösteriyorum. Tam anlamıyla notebook'u inceledim diyebilmek için. Bakın OSD menüsü tıkladığımda 62 derecelik bir CPU sıcaklığımız var. Sıradaki oyunumuz Rocket League arkadaşlar. Oyuna devam etmeden önce ayarlarımı size göstereceğim. Video tarafına baktığımızda yine 2K'da oynuyorum. Grafik ayarlarım ise yüksek kalitede gördüğünüz gibi. En yükseği var mı? Yok. Bunu bilgisayar kendi ayarladı. Ben de kurcalamadım. Biraz oynayıp değerlerden bahsedeceğim. Değerlerimizi önce sıfırlıyoruz. Şimdi oyuna başlayacağız. Bir dönemi çok popüler oyunlar arasındaydı bu. Yine bu notebook'a uygun olduğunu düşündüğüm için indirdim. Şöyle zıplayarak gidiyor. Türk bayrağı falan var böyle. Bayağı değişti bu oyun ya. Kendi kalemize mi atacağız? Hayır. Bak ya. Şimdi değerlerden biraz size bahsetmek istiyorum. Hop, topa ne vurdum be, bak güzel vurduk. Intel Core Ultra 9 386H işlemcimizin %10'unu kullanıyoruz. Ekran kartımızın %85'ini kullanıyoruz. RAM'imizin 20 GB'ını kullanıyoruz. Bu ciddi bir değer. Mevcutta 60 FPS görmüşüz. Minimum 28, maksimum ise 62 FPS görmüşüz. Sonuçta harici ekran kartı olmayan bir notebook'a göre bence oynanabilir oyunlardan bir tanesi göstermiş oluyorum size. İşlemci sıcaklığımı yine az önceki oyunda bahsettiğim gibi AIDA 64 üzerinden gösterebileceğim size. Gördüğünüz gibi ortalama 57-60 derece arasında. Oyuncular özel bir notebook değil fakat ben Valorant'ta test ettim. 2K çözünürlükte orta grafik ayarlarında 175 FPS aldım. Maksimum ise 210 FPS'i gördüm. CS2'de de yine 2K çözünürlükte oynadım. Düşük grafik ayarlarında 90 FPS aldım. 3. nesil Asus ZenBook S14 OLED UX5406 modelini bu videoda inceledim. Bu ürün halihazırda Vatan mağazalarında ve vatanbilgisayar.com'da satışa sunulmuş durumda. Ürünü yakından merak edenler mağazaya gidip de test edebilirler. Benim ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.